Burası Çanakkale. Şu an sessiz olan bu topraklar günümüzden 110 yıl önce her adımı kan, barut, kahramanlık ve fedakarlıkla yazılmış bir destana şahitlik etti. "Ana ben gidiyorum düşmana karşı" diyerek yola çıkan, kahramanlığını düşmanın dahi övdüğü Mehmetçiğin yazdığı bir destandı bu. Bugün Çanakkale Savaş alanını ve kahraman askerlerimizin savaştığı siperleri görüp şehitlerimize minnetlerimizi sunmak için yaptığımız yolculuk eşliğinde tarihin en büyük direnişlerinden birini onların kelimeleriyle anlatacağız. Cepheye giden askerlerin geride bıraktıkları annelerine, eşlerine, kardeşlerine yazdığı mektuplarla. Bu zafer bir babanın oğluna son sözleri, bir nişanlının beklediği ama hiç dönemeyen sevdiği, bir annenin evladına ettiği duaların hikayesi aynı zamanda. Onların fedakarlığını unutmamak, Çanakkale ruhunu nesilden nesile aktarmak bizim borcumuz. Her okuduğumda beni gözyaşlarına boğan bu mektupları aktarırken duygularıma hakim olabilmek için özel bir çaba gerekti. Kahramanlarımızın her birinin hikayesi yürek dağlayıcı. Aradan 110 yıl geçti. Bugün biz özgürce yaşarken onların kaleminden dökülen bu satırlar hala içimizi acıtıyor. Onlar vatanı uğruna her şeyini geride bırakıp destan yazan yiğitlerdi. ...1915 yılının baharında Anadolu'nun dört bir yanından binlerce genç evlerinden ayrıldı. Ellerinde silah değil, çoğu zaman bir dua, bir mendil, bir tutam saç, bazen bir nişan yüzüğü vardı. Cepheye giderken yazılan ilk mektuplar umut doluydu. Dönmeyi düşlüyorlardı. Fakat çok geçmeden cepheden gelen satırlar da değişmeye başladı. Aynı cephede çarpıştığı kardeşi şehit olunca onu kendi elleriyle toprağa veren Onbaşı Hüseyin ailesine şu mektubu yazmıştı. "Baba, Hasan 3 gün önceki muharebede yiğitçe çarpıştıktan sonra şehit oldu. Düşerken yanındaydım. Hakkınızı helal etmenizi rica etti. Bir kurşunla şakağından, 2 kurşunla göğsünden yaralanmış, gülle de sağ elini götürmüştü. Kendi elimle gömdüm kardeşimi. Toprağa girerken çehresi gülümsüyordu. Onu senin hediyen olan hançerle beraber defnettim. Kınını da taş yerine başucuna diktim. Ah babacığım, düşmana ne şiddetle saldırdık bir görseydin. Düşman kara bulut gibi geliyordu. Biz 2 bölükten ibarettik. Yıldırım gibi bir hücum gösterdik. En önde çarıkları çözülmüş, fesi düşmüş, baş açık ve yalın ayak Hasan koşuyordu. Kuş gibi, rüzgar gibi, alev gibi koşuyordu. Elinizden öperim, duanıza muhtacım. Beni soranlara selam ediyorum. Oğlunuz Onbaşı Hüseyin." Cephe sadece Gelibolu değil, memleketin dört bir yanındaki bekleyişti. Anadolu'nun dört bir yanında anneler gözlerini yola dikmiş, babalar sabaha kadar dua etmiş, nişanlı genç kızlar pencerede her gün gelecek postacıyı beklemişti. Bazıları umutlu haberler aldı. Bazıları ise zarfı açmaya bile cesaret edemedi. Her gün yüzlerce genç Çanakkale köylerinde savaşa katılmak üzere toplanır, gelen acemi askerlerin eksikleri, eğitimleri tamamlandıktan sonra cepheye gönderilirdi. Yüzbaşı Sırrı Bey askerlerini savaşa bizzat hazırlar, talimlerini kendi yaptırır, sürekli birlik içerisinde dolaşarak askeriyle tek tek sohbet eder, dertleşirdi. İkindi vakti yeni gelen erleri teftiş ederken içlerinden bir tanesinin saçının kınalanmış olduğunu görüp şaşırır Sırrı Bey. Cepheye gelen askerlerin sağ ellerinde, sağ elinin 3 parmağında ya da sağ ayağının parmaklarında kına görmeye alışık olan komutan, baştaki kınayı ilk defa görünce neden başının kınalı olduğunu sorar askere. "Buraya gelmeden evvel anam kınalamıştı komutanım" der ve sebebini bilmediğini söyler kınalı Hasan.
Okuma yazma bilmeyen asker komutanının isteği üzerine yazıcı vasıtasıyla anasına yazdığı mektupta "Niye benim saçımı kınaladın?" diye sorar. 2 ay kadar sonra gelen cevap mektubu komutana ulaşır. Mektupta "Ey gözümün nuru Hasan'ım, bizim köyde kurbanlık ayrılan koyunlar kınalanır. Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun için saçlarını kınalamıştım" yazıyordur. Komutan Sırrı Bey çok duygulanır. Okuma yazması olmayan Hasan'ı çağırtır mektubu kendisine okumak için. Fakat Hasan'ın bir hafta önce Arıburnu'nda şehit düştüğünü öğrenir ve oracıkta gözyaşlarına boğulur. Düşmanın onca güce rağmen Çanakkale'yi neden geçemediğini bir kez daha anlar komutan. Çivril kazasının Madenler Köyü'nden Kadiroğlu Mehmet Çavuş, Conkbayır ve Seddülbahir muharebelerinde büyük kahramanlıklar göstererek düşman tarafından atılan bombaları patlamadan yine düşmana atarak büyük cesaret göstermişti. Mehmet Çavuş yine böyle bir bombayı alarak düşmana atacağı sırada birdenbire patlayan bombadan sağ el bileğini kaybetmiş, hastanede ızdırabından tabur komutanına şu mektubu göndermişti. "Muhterem komutanım, sağ kolumu kaybettim. Zararı yok, sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni üzen şey yaramın kapanmamasından dolayı kıtama katılamamam ve düşmanla çarpışamamak. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz muhterem komutanım." Savaş insanı en saf haliyle gösterir. Aynı siperde yan yana duran askerlerden biri uyurken diğeri onu korumak için nöbettedir. Birinin ekmeği varsa 2'ye bölünür. Bir bardak su bir milletin ortak malıdır. Ölüm yan yana bekleyenleri bir anda ayırır ve bazıları asla dönemez. Zahid Üsteğmen 8 Ocak 1916'da Kerevizdere mevkiindeki Şehitler Tepesi'nde yaşanan kanlı ve çetin muharebelerde patlayan bir mayınla şehit olduğunda 34 yaşındaydı. Bıraktığı mektup zarfının içinden küçük bir saç demeti de çıkmıştı. Bu Nadide isimli yavrusunun saç tutamıydı. 14 Nisan 1915 tarihinde Seddülbahir'de şehit olan Yüzbaşı Kazım Efendi son mektubunda kardeşine şöyle sesleniyordu. "Sevgili kardeşim, ben vatan ve millet uğruna bana düşen vazifeyi ifa ettim. Artık gerisini size terk ediyorum. Cümlenize hakkımı helal ettim. Tabidir ki siz de helal edersiniz. Hemşiremin, Ziya'nın Kemal'i hasretle gözlerinden öperim. Muhterem amcamın ellerinden öperek dualarınızı her zaman beklerim. Çoluk çocuğumu evvel Cenab-ı Hakk'a, sonra vatan ve millete ve sizlere emanet ederim. Bana acımasınlar. Ben mukaddes vatan vazifem uğrunda terki can ettim. Bahtiyarım. Cenab-ı Hak sizleri de bahtiyar buyursun. Baki cümlenizi Cenab-ı Hakk'a emanet ederim sevgili kardeşim. Ruhumu şad edin yeter. Kazım." Çanakkale Savaşı esnasında Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey'in yazdığı mektupsa savaştan geriye kalan en dokunaklı belgelerden biri. Mektubun bazı bölümleri şöyle. "Sevgili babacığım ve anneciğim, Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan kurşun geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Sevgili baba ve anneciğim, göz bebeğim olan eşim Münevver ve oğlum Nezihciğimi evvela Cenab-ı Hakk'ın, sonra sizin himayenize emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkünse lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de eşimle birlikte lütfen gayret ediniz. Servetimizin olmadığı malumdur.
Mümkün olandan başka bir şey isteyemem. İstesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendisine veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü azaltacak şekilde veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii, teselli ediniz. Sevgili baba ve anneciğim, belki bilmeyerek size karşı birçok kusurda bulunmuşumdur. Beni affediniz, ruhumu şad ediniz. Ey akraba, dostlar ve sevenlerim, cümlenize elveda, cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun. Elveda, cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladım. Oğlunuz Mehmet Tevfik. Biz onların bıraktığı bu mirası yaşatmak zorundayız. Bugün özgürce yürüdüğümüz bu topraklarda her adımımız kahramanlarımızın kanıyla sulanmış bir destanın izini taşıyor. Şimdi bir kez daha o kahramanları hatırlayalım. Adlarını yüreğimize kazıyalım. Onbaşı Hüseyin, Kınalı Hasan, Mehmet Çavuş, Zahid Üsteğmen, Yüzbaşı Kazım, Mehmet Tevfik ve isimsiz binlerce kahraman. Vatan size minnettardır. Ruhlarınız şad olsun. Sizleri unutmadık. Rahmet, minnet, saygı ve gözyaşlarıyla anıyoruz. Çanakkale geçilmez. Burası bugün İstanbul, Erzurum, Maraş, Van, Bosna, Bakü. Bugün Selahattin biziz. Bugün Hamza biziz. Bugün Şeyh Şamil, bugün Alparslan, Kılıçarslan, bugün Ulubatlı Hasan, bugün Bedri Aslanları biziz. Bugün bu Almanya kılığına gelsin biziz. Bugün şehit biziz. Buradaki fedakarlıklarımız asla unutulmayacak. Herkes tarafından bilinecek. Analarımız bizi bugün hatırlayacak. Babalarımız, çocuklarımız, hatta torunlarımız ve hatta bütün cihan bizi bugün hatırlayacak. Belki bir daha vakit bulamayız. Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin.